Selamünaleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve medet ya Resulü medet ya saadet ve ashabi Resulü ve şeyhine. Derstim ve inşallah fazla aslan Muhammed'in medet. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cemiyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis buyurunca onu doğru okumak lazım, söylemek lazım. Çünkü hadis-i şerifler yazılmadı diye Peygamber Efendimiz'den bir sahabeden ötekisine aktarılmış. Arada da tabi bu şeyler Yahudiler falan başka hadisler aralarına koymuşlar. O hadisleri çoğu temizlenmiş. Yani ama gene de arada sırada oluyor. Ama bu mühim olan burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu benden bir söz, hadis rivayet edip de benden olmayan hadisse bu insan cehennemde yerini hazırlasın. Çünkü mühimdir Peygamber'in bütün sözleri bize yolu gösteren şeyler. Bu hadis var ama Arapçasını bilmediğim için Türkçe söylüyorum. Çoğu insanlar kandırılmıştır. Yani kendi kendilerine kandırmışlar. Gençlik ve sıhhattan dolayı mağbun diyor. Mağbun dedi yani kandırılmışın bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Arapçası en düzgün, en açık olan Arapçadır. Sahabeler bile onlar şaşırırdı bazı kelimelerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, Peygamber Efendimiz'in Allah Azze ve Celle'nin ilminden verilmiş. Onun için okuma yazmaya gerek yok. Doğrudan ilim veriyordu. Bu mağbun dediği kelime de işte kandırılma yahut insanlar kanmış yahut çok acayip bir kelimedir ki onun karşılığı zor izah edilir. Bu gençlikle, sıhhatle insanlar zanneder ki gençlik devam edecek. Hiç ben sonra yaparım der. Sonra ederim ibadetimi, sonra yaparım. Şimdi daha beter oldu. Eskiden düşünürlerdi ki hadi 18 yaşında oldum, evleneceğim falan diye düşünürlerdi. Şimdi 40 yaşında olmuş, daha kendini çocuk zannediyor, genç zannediyor. İşte kendini kandırmış oluyor. Hayat geçmiş oluyor. Ne ev yapmış, ne bark yapmış, ne insan yetiştirmiş, ne ibadet etmiş. Kendini kandırmış. Yani Komabun dedi yani kendini kandırmış bir çeşit. 50 yaşında, 60 yaşında olur. Bazen o bile kendini daha çocuk zanneder. Gene kendi kafasına göre işler yapar. İnsanları ona itibar etmesini ister. O insanlar nasıl sana itibar edecek? İkincisi de sıhhattır. İnsan sağlıklı, sıhhatli olunca zanneder ki böyle gidecek. Yok, o da dikkat etmek lazım. Sağlıklığına, sıhhatine, yaptığına dikkat etmesi lazım ki ibadetini sağlamken yapsın. İşlerini sağlamken yapsın. Ne olacak sonra belli değil. Onun için dediğimiz gibi bu zamanın insanları iyice ne din kalmış, ne akıl kalmış, ne düşünce kalmış, ne mantık kalmış. Zannederler ki bu ilelebet böyle gidecek ve bakmışlar ki Allah 60-70 yaşına gelmeseler ne mutlu. Gelmeseler o da toparlanıp giderler. Onun için bu hayat mühim Allah'ın verdiği bir nimettir.
Onu boşa harcamamak lazım. Hiç harcamak lazım. Bundan her defa yeni bir şey çıkar. Çocukları kandırır. Gençliklerini boşuna harcarlar. Ondan sonra da ne oldu diye, nasıl ne yapacağız diye şaşırıp kalırlar. Allah'ın dediği gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi, sen hayatını, kıymetini bil, boşa harcama. Gençliğini sağlamken namazını, niyazını, hacca gidebilirsen hacca gidin. Oruçlarını hepsini ihmal etmeyin. Onlar sana kalan şeylerdir. Gençlikte kalmaz, sıhhatte kalmaz. Allah hayırlı yaşlar versin. Saat afiyet yaşayalım inşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.